İspanya'da eleştirilerin odağı Arda Güler oldu. Gazeteler Arda Güler hakkında neler yazdı? Bellingham sakatlığından dolayı hangi maçları kaçıracak? Kenan Yıldız kaç hafta sahalardan uzak kalacak? Ferdi Kadıoğlu'ndan haberler, Arda Güler ve Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Evet dostlar, sakallar gitti, bıyıklar kaldı. Arda gol atar mı? Eğer Arda gol atıyorsa bıyıkları keseceğim bu sefer. Bir hafta daha bekleyeceğim. Bir hafta daha gol atamazsa bu sefer bıyığı da keseceğim. Belki benden kaynaklanıyordur. Totem yapıyorum dostlar. Bakalım neler olacak. Evet, şöyle bıyıkları gördük arkadaşlar. Bir abone olalım bu bıyıkların şerefine. Ve videomuza like attıktan sonra hype haklarında kullanmayı unutma. Kenan Yıldız'ın Lazio, Inter ve Galatasaray maçları öncesinde riske edilmemesi için Atalanta'ya karşı oynanacak İtalya Kupası karşılaşmasında forma giymemesi bekleniliyor. Sky İtalya'nın haberi. Juventus'un çok riskli bir maç takvimi var. Galatasaray maçı öncesi ve sonrası inanılmaz derbiler oynayacaklar. O yüzden Kenan'la riske atmak istemiyorlar. Atalanta karşısında forma giymeyecek Kenan Yıldız. Teknik direktör Spalletti de açıkladı dostlar. Dün Bernabéu tribünleri onu ıslıklamaya başlayınca Vinicius Junior işte başlıyoruz, kahretsin hadi ama. Küfür de etmiş arkadaşlar orada. Ama olur mu, o prens. Prens abi, Real Madrid'in prensi. Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun ısı haritasını paylaşmış arkadaşlar. Sahanın her yerinde Everton maçında. Brighton resmi hesabı paylaşmış. Ferdi bomba gibi devam ediyor. Milli takım için inanılmaz enerjik olacak. İnanılmaz bir güç katacak milli takımımıza. Ve Semih Kılıçsoy'u da aynı şekilde iyi bir yükselen performansı var. Allah futbolcularımıza sakatlık bela göstermesin dostlar. Milli takımımız için de hazır bulunsunlar. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Kylian Mbappe maçtan sonra bu imkansız, böyle acı çekemeyiz demiş. Bir tane gol atıp maçın içinde olmayan adamın şöyle şeyler söylüyor olması hala beni delirtiyor dostlar. Arda'nın çocuklaştırılmasına son verilmesi gerekiyor. O sonsuza dek sürecek bir yetenek değil. Henüz 21 yaşında, Bellingham'dan sadece 2 yaş küçük. Aynı durum Gonzalo için de geçerli. Zaten yeterince iyi olduklarını kanıtladılar ve biz taraftarlar olarak onları her hafta sahada ve düzenli ilk 11 olarak görmek istiyoruz demiş bir Real Madrid taraftarı. Gonzalo'yu bilemiyorum da Arda Güler Bellingham yokken artık kesinlikle 10 numara pozisyonda oynatılmalı. Ne olursa olsun, gerekiyorsa çık arada bir 10 numara pozisyonuna doğru git diyeceğim de bu da olmaz arkadaşlar. Yani çözümsüz bir şeyin içerisindeyiz. Bakalım Arda Güler 10 numara pozisyonunda oynayabilecek mi? Bellingham yokken bunu çok denemesi gerekiyor ve çok fazla çalışması gerekiyor Bellingham yokken. Real Madrid son aylarda 4 tane stoperle ilişkilendirildi. Konate sopayı çekti yazmışlar. Nasıl çevriliyor anlamadım. Club pull it out. Upamecano Bayern ile sözleşmesini uzattı. Guehi City'ye katıldı. Jekuait diye mi okunuyor bilmiyorum. Liverpool'a katılmaya hazırlanıyor. Ama Real Madrid hiç transfer yapmadı dostlar. Arbeloa'nın Jude Bellingham'ın bir aylık yokluğunu telafi etmek için birden fazla seçeneği var. Brahim veya Camavinga kadroya dahil olabilir. Trent tamamen iyileşirse Valverde orta sahaya geri dönebilir. Arda Güler'i de öne doğru alalım lütfen. Lütfen bir kez deneyin ya. Ya Real Madrid tayfası, Real Madrid kulübü, başkanı, Arbeloa, nasıl duyuracağız sesimizi bilmiyoruz da lütfen 10 numara ya, lütfen. Lan bir maç deneyin ya. Madem kovulmak istemiyorsunuz ya, yani millete paspas olacağına Arbeloa bir kere dene şu Arda'yı da seni de kurtarsın, alayınızı kurtarsın 10 numarada ya. Ama neden korkuyorlar dostlar? Jude Bellingham'ın kariyeri tehlikeye girmesin diye de almıyor olabilirler. Bunu diyen arkadaşlarımız da çokça fazla, bilemiyorum. Dean Huijsen ve Arda Güler. Arda Güler'in nadir dostlarından bir tanesi. O da dökülüyor baba. Evet, La Liga'da güncel puan durumu yine 1 puanlık farkı koruyoruz arkadaşlar Barcelona'ya karşı. Bakalım finalde neler olacak? Real Madrid'den bir şampiyonluk, sürpriz şampiyonluk gelir mi? 1 puan olmasına rağmen. Bu arada kötü Real Madrid 1 puan gerisinde Barcelona'nın. Kötü Real Madrid 1 puan gerisinde, bir de iyi olsalar neler olacak acaba? Kötü olmayı da kendileri tercih ediyor dostlar. Kadro planlaması çok yanlış gidiyor. Arda Güler olmayan bir pozisyonda oynatılıyor. Bir tane sağ bek alamadılar. Valverde geride oynuyor. Çokça hata yapan, çokça bencil oynayanlar sürekli ilk 11 başlıyor. Real Madrid bunu kendisi yapıyor. Vinicius, Arbeloa yönetiminde üst üste 6 maçtır oyundan çıkarılmadı. Bunu en son Carlo Ancelotti döneminde yapmıştı. Xabi Alonso'yu bu yüzden yediler arkadaşlar. Sürekli onu çıkartıyordu ve ona el kol yapıyordu. Oyuncular teknik direktör gönderiyor arkadaşlar takımda. Kendi saltanatları sona ersin istemiyorlar. Ama milletin ekmeğiyle oynamayı çok iyi biliyorlar. Evet, şu 10 numara pozisyonu hakkında bir tane abimiz var. Bana çok fazlaca bulaşıyor arkadaşlar. Alın, Maçkolik de yazmış.
bir taraftar da yazmış. Ben ona yapay zeka ile bile cevap verdim ama kabul etmiyor arkadaşlar. Sizlere de soruyorum. Dünya futbolunda şu Arda'nın gösterildiği yer 10 numara pozisyonu değil midir? Bu abimiz buraya 8 falan diyor arkadaşlar. 6, 6, 8'imsi şuralar. Ama burası Hacı, Alex, Arda 10 numaradır abicim. Lütfen. Ben açıklayamıyorum. Sizler yorumlara şu dakikayı belirtip 10 numara Salih yazın arkadaşlar. Yani bilemiyorum. Çok yoruldum arkadaşlar. Şöyle bir dizilime ne deriz? Courtois, Valverde, Asensio, Hüseyin, Carreras, Camavinga, Tchouaméni, ben kesinlikle Tchouaméni'nin ya da Camavinga'nın yerine Cebalos'un olmasını beklerim. Gerçekten hak ediyor. Son maçta inanılmaz oynadı. Ben onu bu gözle izlememiştim. İnanılmaz oynuyor ve inanılmaz yakışıyor ayağına. Arda'yla çok oynamıyor ama yine de oynaması gerekiyor. Rodrigo, Arda ve Vinicius yan yana oynaması gerekiyor. Tek forvet Kylian Mbappe. Bu kadar basit çözüm ama adamlar bunu göremiyor. Bellingham'ın sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in Arda Güler'i 10 numara olarak oynatarak bir ay sürecekleri bir galibiyet serisi yakalayacağından eminim. Belki Valverde'yi de orta sahaya kaydırabilirler. Bu konuda tam olarak ikna olmadım. Ben oldum. İspanya'da transfer dönemi sona erdi arkadaşlar. Real Madrid hiçbir oyuncuyu transfer etmedi. Sizce 1-2 oyuncu transfer etmeleri gerekiyor muydu? Özellikle stoper hattına defansı dökülüyor Real Madrid'in. Bir sonraki maç Mestalla'da Valencia ile olacak dostlar. Bu maçı da maç öncesi ve maç sonrası yayınlarla beraber takip edeceğiz. Vinicius Junior biliyorsunuz bu sahada ona muz falan atmışlardı. Muz kabuğu atmışlardı. Bile isteye sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bu Real Madrid'in çok sevilen profesyonel futbolcusu. Orada tepki görmemek için bile isteye kart yiyor ve bu cezalandırılmıyor ve bunlar konuşulmuyor arkadaşlar. Rayo maçında görmüşsünüzdür, sürekli hakemle uğraştı. Kart almak için elini kolunu çok fazla kullandı. Hakeme sürekli işaret etti parmağıyla. Sürekli ona söylendi ve kartı aldı. Bellingham'ın kaçıracağı maçlar dostlar. Valencia deplasmanı, Sociedad'da iç sahada, Benfica deplasmanı, Osasuna deplasmanı, Benfica ile iç sahada ve Getafe ile kendi sahasındaki maçların hepsini kaçıracak. Bu maçlar Arda Güler için çok güzel bir şans olacak. Arda Güler 1 oynuyorsa 5 oynamalı, 10 oynamalı. Gücüne güç katmalı, kendisini göstermeli. Al sana fırsat Arda. Top sende. Evet, gazete başlıklarına geçelim. Mundo Deportivo demiş ki Real Madrid'in oyun sistemi tanınmaz halde olduğunu belirtmeliyiz. Teorik olarak 4-3-3 olsa da gerçekte her şey Vinicius'un koşuları, Mbappe'nin golleri, Courtois'un kurtarışları ve Arda Güler'in parlak anları etrafında dönüyor. Orta sahada düzen ve sakinlik sağlayacak kimsenin olmadığı ve oradan da rakibe üstünlük kuran bir Real Madrid'in oyun sistemi işte böyle demiş. AS gazetesi Arda Güler hakkında. Maça iyi başladı ama oyun ilerledikçe performansı düştü. Sağ kanattan dribling yaparak şut çekti ve Bataya topu kurtardı kaleci. Bu da 2-0'lık skoru getirebilirdi. Takımı yönetmede vizyon eksikliği vardı. Bu tür maçlarda Türk oyuncunun daha fazla katkı sağlaması gerekiyor ki Madrid daha kolay domine edebilsin. 77. dakikada Rodrigo ile yer değiştirdi. Arda Güler'i 10 numara koyun, bakalım nasıl faydalanıyorsunuz. Ama bunu beceremiyorlar. Çok ama çok garip geliyor bana dostlar. Çok garip. Marca gazetesi Arda ikinci devre etkili olamadı, oyundan alındı. AS gazetesi oyun ilerledikçe performansı düştü. Mundo gazetesi istikrarsızdı. Bunlar da haber başlıkları dostlar. Evet, Marca gazetesi yazılarına devam etmiş. Real Madrid'de Modric veya Kroos için sıradan olan pasları isabetli bir şekilde kullanma ve oyun kurma yeteneğinin az olduğu bir ortamda Arda Güler'in takıma kattıkları paha biçilemez değerde. Türk oyuncu oyunu sürekli olarak yönlendirecek istikrara sahip olmayabilir. Ancak kalitesi sayesinde top ona ulaştığında her şey hızla akıp gidiyor. Arda tek dokunuşta düşünme yeteneğiyle anında karar verici oluyor. Buradaki zorluk onun en iyi yaptığı şeyi yapabilmesi için desteklemek. Onu tekrarlayan görevlerle yormamak disiplin bir şeydir. Ancak yeteneği tüketmek başka bir şeydir. Güzel yazmışlar. Rayo maçında ve Benfica maçındaki felaketten sonra bir kez daha ıslıklarla karşılandılar. Sahaya ilk adımlarını attıkları andan itibaren oyuncular taraftarın desteğini istiyorlarsa çok çalışmak zorunda olduklarını biliyorlardı. Vinicius herkesten daha çok bunu anlamış gibiydi. Burada da Vinicius'u övmüş Marca. Evet, yorumları sizlere bırakıyorum arkadaşlar bugünlük. Biraz da siz yorumlayın bakalım. Her haberle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Videomuza like attıktan sonra hype haklarınızı da kullanmayı unutmayın. Katıl alıp süper teşekkür göndererek bizlere de destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.